Taşın üzerindeki yazı 4000 yıla rağmen hala orada. Kimse okuyamıyor. Likçe harfler bir zamanlar bu tepede yaşayan insanların dilini taşıyor. Ama o dil bugün dünyada kimsenin ana dili değil. Yazı taşın yüzeyine kazınmış. Taş, yıkılmış sur duvarının bir parçası. Sur duvarı da zamanında bu kentin dış hatlarını çiziyordu. Şimdi dışarıda çam ağaçları var. Fethiye'den 24 kilometre. Geyran Dağı'nın üzerinde, denizden yaklaşık 915 metre yüksekte, küçük bir düzlük. Yola çıkıldığında bilinen şudur. Bir antik kent var, ücretsiz girilebiliyor, manzarası güzel. Bu bilgilerle yola çıkan çoğu kişi, tepeye ulaştığında farklı bir şeyle karşılaşıyor. Manzara gerçekten çarpıcı. Körfez aşağıda parlar, ova açılır, ufukta deniz. Ama bu güzelliğin altında, taşların içinde, bu yerin sormaya başladığı sorular var ve o sorulara verilen yanıtlar henüz tamamlanmamış. Gadavanti. Kentin Likçe adı bu. Yazılışı biraz değişmiş, okunuşu biraz kaymış ama kökte duran şey kalıcı. Bazı araştırmacılar bu adı Hitit dilindeki tahıl ve buğday sözcüklerine bağlıyor. Buğdaylı kent, tahılı bol yer. Ama Kadyanda'nın kurulduğu zemine bakıldığında bu yorum hemen bir duraksamaya yol açıyor. Kent, inilip çıkılması güç bir tepenin zirve bölümündeki küçük bir düzlükte yer alıyor. Bu alanda buğdayın bolca bulunması zor bir ihtimal. Başka bir okumaya göre isim tamamen farklı bir şeye işaret ediyor. Kadis tapınıcısı halk anlamına gelen Kadu Vanda. Peki Kadis kimdir? Bu sorunun yanıtı henüz net değil. Adındaki Anda soneki, yerleşimin erken döneme uzanan tarihsel bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Bu sonek, Anadolu'da Tunç Çağı'na ait yer adlarında görülür. Demek ki bu tepede bir şeyler çok daha eskiden başlamış. Ama ne başlamıştır, hangi isimle başlamıştır, o erken tabaka bugün toprak altında. Yüzeyde görünen en eski kalıntılar, binlerce yıl sonrasına ait. Yazılı tarih başladığında, Kadyan'da zaten vardı. Yolun son birkaç kilometresi toprak. Çam ormanının içinden geçiyor. Ağaçların arasından aşağıya bakıldığında Fethiye Ovası serilir. Yeşil, geniş, denize uzanan bir düzlük. Buradan oraya inildiğinde insanların ovada yaşadıklarını görürsünüz. Yukarıda ise sadece kalıntılar var. Kalıntıların büyüklüğü şaşırtır. Stadyum, tiyatro, hamam, agora, sur duvarları, bunlar bir köy kalıntısı değil, bir kentin iskeletidir. Tiyatro, yamacın eğimine yaslanmış, yarım daire biçiminde. 2500 kişi kapasiteli olduğu tahmin edilen oturma sıraları, toprak altında kaldığı için hala sağlam. Zeminden çıkan taşlar, kevayı çizen merdivenler, sesin bir zamanlar nasıl aktığını gösteren açıklıklar. Ama sahne bölümü yok. Depremler ya da sonraki dönemler o kısmı götürmüş. Yarım kalmış bir yapı gibi duruyor. Kendisi de bir soru işareti. Stadyumda atletizm müsabakalarının yapıldığı yazıtlardan biliniyor. Sporcuların heykel kaideleri hala orada. Kaideler var, heykeller yok. Bir zamanlar bu kaidelerin üzerinde duran figürler, adları yazıtlar geçmiş insanlar, bugün kayıp. Taşlar kalmış, insanlar gitmiş. Bu basit bir gözlem değil. Bu kent, tarihini taşa yazmayı çok iyi biliyordu. Kentte bugüne kadar yaklaşık 105 yazıt tespit edilmiş. Son çalışmalarda 30'un üzerinde yeni yazıt bulunmuş. 30 yeni yazıt. Yüzeyde henüz okunmayı bekleyen harfler. Bazı yazıtlar uzun süredir orada. Üzerlerinden yüzyıllar geçmiş. Kimse bakmamış ya da bakan olmamış. Bu bakılmamışlık sıradan bir ihmal değil. Antik kentte yoğun kalıntı olmasına karşın yeteri kadar araştırma yapılmamış. Kurtarma kazıları dışında bilimsel çalışmalar çok sınırlı kalmış. Bunun pratik nedenleri var. Bütçe, izin, öncelik sıralaması. Ama sonuç aynı. Bu kent, kendi hacminin çok küçük bir bölümünde tanınmış durumda. Yazıtların büyük kısmı yorumlanmamış. Yapıların altında ne var bilinmiyor. Kentin planı henüz çıkarılmamış. Kent planını ortaya çıkarmak için uzay bilimleri uzmanlarıyla ortak çalışmalar sürdürülüyor.
Yani kent yukarıdan, uydu ve uzaktan algılama verileriyle haritalanmaya çalışılıyor. Çünkü yeryüzünde toprağın içinde ne olduğu hala net değil. 15 hektarlık bir alandan söz ediliyor. 15 hektar. Çam ormanlarının arasında, kayalık yamacın üzerinde tonlarca taş ve toprak. İçinde ne kadar şey var? Bilinenler bir liste oluşturuyor. Tiyatro, stadyum, hamam, agora, birden fazla tapınak kalıntısı, sur duvarları, nekropol, sarnıçlar. Bunlar tespit edilmiş yapılar. Ama kent territoryumunun yerleşimin bulunduğu alandan daha geniş olduğu, kentin çevresine yayılan kalıntılardan anlaşılıyor. Merkez bu. Ama sınırlar daha büyük. Sınırların nereye kadar gittiği bilinmiyor. Tapınak kalıntısı var. Dor düzeninde. Sütun parçaları yerinde, kaideler mevcut. Stadyumun içinde, bilinmeyen bir tanrıya adanan tapınağın güneyinde konumlanan bu yapı, 90 metre uzunluğundaki stadyumla yan yana duruyor. Bilinmeyen bir tanrıya adanan tapınak. Bu ifade, arkeoloji metinlerinde sık rastlanan bir cümle değil. Genellikle bir tapınağın kime ait olduğu yazıtlardan ya da sunulardan çıkar. Burada çıkmıyor. Ya yazıtlar kaybolmuş, ya sunular taşınmış, ya da bu tanrının adı hiç yazılmamış. Tapınağın hemen doğusunda sarnıçlar var. Birbirine geçmeli 4 büyük sarnıç, tapınağın doğu kesiminde geniş bir alanın altında inşa edilmiş. 4 sarnıç, birbirine bağlı, zemin altında bir sistem oluşturuyor. Suyun nereden geldiği, nasıl toplandığı, hangi kanallar aracılığıyla taşındığı, bu sistem üzerine yapılan hesaplamalar bugün bile çarpıcı bir şey söylüyor. Bu sarnıçların kapasitesinden yola çıkılarak ortalama nüfusun 1550, maksimum nüfusunsa 3850 kişi olabileceği hesaplanmış. Su miktarından nüfus tahmin ediliyor. Çünkü başka veri yok. Kadyanda'nın tarihi boyunca büyük bir sorunla yaşadığı anlaşılıyor. Su. Tepenin yüksekliği korunma sağlıyor ama kaynak yok. Yağmur sarnıçlara akıtılıyor, birikim titizlikle hesaplanıyor, sistem yönetiliyor. Kent bu sisteme bağlı. Sistem bu kente can veriyor. Ve o sistem bir gün bozulduğunda, bu kent Hristiyanlığı dahi görmeden terk edilmiş. Terk edilmenin en makul nedeni sarnıç sisteminin bozulmuş olması öne sürülüyor. Bunun deprem kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Sistemi yeniden inşa etmek çok zordur, çok zahmetlidir. Ve belki de bu nedenle bozulan suyla birlikte insanlar tepeden inmiş, ovaya yerleşmiş, geri dönmemiş. Kentin içinde ne bir kilise var ne de tek bir Hristiyanlık izi. Roma döneminden sonraki süreçlerde kentte değil bir kilise, bir tane bile Hristiyanlık izine rastlanmamış. Bu çok görülen bir durum değildir. Demek ki terk edilme ani olmuş. Ya da en azından çok hızlı. Bir topluluk bir noktada bu tepeyi bırakmış ve bir daha gelmemiş. Geriye ne kalmış? Taşlar, yazıtlar, sarnıçların boş hacmi, nekropol. Nekropol, kentin güneyinde sur duvarlarının dışında. Yürüyüş rotası nekropolle başlıyor. Tırmandıkça sarnıçlar karşıya çıkıyor. Nekropolün alt kısımları daha çok Roma döneminden kalma mezarlar. Yukarı çıkıldıkça Likya mezarları beliriyor. Farklı çağlardan, farklı kültürlerden, farklı ölüm anlayışlarından mezarlar yan yana. Kaçak kazı izleri nekropol alanında yoğun biçimde izleniyor. Bu da ayrı bir anlam taşıyor. Birisi ya da birileri bu alanda arkeologlardan önce sistematik biçimde kazı yapmış. Ne bulmuşlar, nereye götürmüşler, kayıt yok. Sadece iz var. Kazılmış toprak, yerinden çıkarılmış taşlar, yer yer açılmış çukurlar. Bu izler neyin varlığına işaret ediyor? Kaçak gazı yapılacak kadar değerli bir şey olduğuna. Yolun kenarında, ormana 4 kilometre girince, atlı mezar anıtı var. Anıtın üzerindeki kabartmada birbiriyle savaşan iki figür görünüyor. Bu anıtın, Hekatomnit sülalesinden bir Kadyandalı prense ait olduğu düşünülüyor. Kabartma hala net.
Taşa işlenmiş savaşçılar binlerce yıldır orman içinde duruyor. Kimse geçmiyor. Bakıcısı yok. Bu mezarın parçaları da başka yerlere gitmiş. Bazı parçaları İngiltere'deki büyük müzeye götürülmüş. Yani bu kentin kalıntıları şu anda birden fazla yerde. Burada, orada, bilinmeyen yerlerde. Kadyan'da. Parçalanmış. Ama parçalara ayrılmadan önce bu kent bütündü. Ve o bütünlüğün içinde son dönemine ait çarpıcı bir ayrıntı var. 2. yüzyılda kentin bir spor faaliyetleri merkezi olduğu tespit edilmiş. Oldukça yüksek konumda olan bir kentte, bu sportif faaliyetlerin yoğun şekilde yapılmış olması dikkat çekici bulunuyor. Yani terk edilmeden kısa süre önce kent tam anlamıyla canlıydı. Müsabakalar düzenleniyordu, izleyiciler geliyordu, ödüller veriliyordu. Ve bu müsabakaların sıradan olmadığı anlaşılıyor. Pankratyon denilen spor türünden söz ediliyor. Güreş, boks, eklem kilitleri ve boğmayı bir arada barındıran, fiziksel olarak kişiye zarar verebilecek, hatta ölüme kadar götürebilecek derecede sert bir spor. Ve bu sporu Kadyan'da düzenleyen kişinin heykel kaidesi, alanın ortasında duruyordu. Adı yazıtlara geçmişti. Kent bu kişiyi tanıyordu, onurlandırmıştı. Pankratyon müsabakalarının sadece eğlence amacıyla düzenlenmediği vurgulanıyor. Kutsal yarışmalar denilen bu organizasyonların dini bir boyutu da var. Stadyumun hemen yanındaki, adı bilinmeyen Tanrı'ya adanmış tapınak. Kutsal yarışmalar, ölüme kadar gidebilecek dövüşler. Bu üç şeyin yan yana durması bir tesadüf değil. Ama aralarındaki bağın ne olduğu henüz açıklanmış değil. Kentteki yazıtlardan birinde eski gimnazyum binasının yeniden inşa edildiğinden söz ediliyor. Eski kelimesinin Helenistik döneme kadar gidebileceği tahmin ediliyor. Yani bu yazıtı yazan kişi kendi zamanında bile o yapıyı eski olarak nitelendirmiş. Bir bina vardı, harap olmuştu, biri onu yeniden ayağa kaldırmıştı. Bu detay küçük görünüyor ama içinde önemli bir şey var. Kadyan da kendi geçmişini biliyordu. Geçmişini onarmaya çalışıyordu. Harap olan şeyleri yeniden işler hale getiriyordu. Ve bunu terk edilmeden hemen önce yapıyordu. Onarımın hemen ardından terk. Bu sıralamanın bir anlamı olmalı. Ne anlama geldiği bilinmiyor. Sarnıçların içine giriliyor. Zemin nem tutmuş. Dışarısı sıcak olsa da içeride hava değişiyor. Nem daha yoğun, ışık daha az, ses farklı çarpıyor. Birbirine geçmeli 4 sarnıç geniş bir hacim oluşturuyor. Üstleri kapalı, içleri karanlık. Köşelerde su izleri. Bu yapıların ne kadar süredir boş olduğu düşünüldüğünde, Roma döneminden bu yana yaklaşık 1800 yıl, içlerinde biriken şeyin sadece boşluk olduğu anlaşılıyor. Boşluk ve sessizlik. Ama bu sessizlik tek tip değil. Birden fazla hacim var. Birden fazla oda. Birbirlerine bağlı kanallar. Sistemin tamamı haritalanmamış. Kimi araştırmacı notlarında geçiyor. Sarnıçların içinde belirli noktalarda hava akımı hissediliyor. Kaynağı belli değil. Dışarıdan gelen bir hava değil. Yapının kendi içinden, daha derinden gelen bir şey. Bu not, resmi arkeoloji raporlarında değil. Kadyan'da kazı çalışmaları kısıtlı kalmış, yüzey araştırmaları ağırlıklı. Kentte yoğun kalıntı olmasına karşın yeteri kadar araştırma yapılmamış. Kurtarma kazıları dışında bilimsel çalışmalar çok sınırlı. Bu durumun değişmeye başladığı anlaşılıyor. Yeni ekipler gelmiş, yeni yazıtlar okuluyor. Ama hala büyük bir boşluk var. O boşluğun içinde birkaç soru asılı duruyor. Bilinmeyen Tanrı kimdir? Tapınağın karşısındaki stadyumda kutsal yarışmalar düzenleniyordu ve bu yarışmaların dini bir boyutu vardı. Ama tapınağın kime adandığı çözülmemiş. Nekropoldaki kaçak kazılar ne buldu? Hangi katmanı açtılar, ne aldılar, nereye götürdüler? Sarnıçların sistemi tam olarak nereye uzanıyor? Birbirine geçmeli 4 yapı
tek bir bütünü mü oluşturuyor, yoksa daha derine mi gidiyor? Ve terk ediş. Bu kadar ani, bu kadar sessiz, bu kadar iz bırakmadan nasıl gerçekleşti? Muhtemelen kenti bıraktılar ve aşağılarda bir yerlerde yaşamlarına devam ettiler. Muhtemelen. Arkeoloji yazınında bu kelime çok şey taşıyor. Kesin değil ama başka da bir şey yok. Buradan ayrıldılar. Nereye gittikleri bilinmiyor. Kenti terk eden insanlar gitmeden önce ne düşündü? Bu soruya yanıt vermek mümkün değil. Ama kalıntılar bir şeyi söylüyor. Heykel kaideleri bırakılmış. Yazıtlar bırakılmış. Tapınak duvarlarındaki katkı listeleri bırakılmış. Kim ne vermiş, adını taşa yazdırmış, orada duruyor. Sur duvarları bırakılmış. Sarnıçlar bırakılmış. Hiçbir şey kasti olarak tahrip edilmemiş. Kent bir savaşta yakılmamış, yağmalanmamış, yerle bir edilmemiş, sadece bırakılmış. Kapılar kapanmış, insanlar gitmiş, ağaçlar büyümüş. Bu tür terk edişlerde genellikle bir gün belirlenir. Bir son gün. Herkesin gittiği, son eşyanın alındığı, son adımın atıldığı gün. Sonra bir daha geri dönülmez. Kadavanti'de o günün ne zaman olduğu bilinmiyor. Ama o günden sonra binlerce yıl boyunca bu tepede sadece taşlar ve çam ağaçları kalmış. Bugün ziyaretçiler geliyor. Patikayı yürüyorlar. Tiyatronun önünde duruyorlar, manzaraya bakıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Yazıtların yanından geçiyorlar. Çoğu kez fark etmeden. Sarnıçlara giriliyor, içeride bir süre bekleniyor, çıkılıyor. Bölgede her yıl düzenlenen festival kapsamında 2000 yıldır kullanılmadığı söylenen koşu yolunda koşu müsabakası düzenleniyor. İnsanlar o pistte koşuyor. Ayakların altında 2000 yıllık taş. Seyirciler izliyor, gülüyorlar, alkışlıyorlar. Terk edilmiş bir kentte eski pankrasyoncu dövüşçülerin heykel kaidelerinin yanında insanlar koşuyor. Bu sahne garip değil. Hatta güzel. Ama şunu da söylüyor. Bu yer henüz anlaşılmadı. Heykel kaideleri kimin olduğu, tapınak kimin için inşa edildiği, sarnıçların sistemi nereye uzandığı, terk edişin tam olarak nasıl gerçekleştiği, bunların hiçbirinin yanıtı yok. Ve bu soruların üzerinde, çam ormanının içinde rüzgar esiyor. Her zaman esmiş. Tepeden ovaya doğru.